Bugün elimizdeki kaynaklar üzerinden Kürt edebiyatının ve düşünce dünyasının devlerinden birine Ahmedi Hani'ye odaklanıyoruz. Evet, çok önemli bir isim. Şair, filozof, astronom, eğitimci, gerçekten çok yönlü. Şimdi bu ismin hayatına, eserlerine, tabii özellikle başyapıtı Memuzine ve Kürt kimliği üzerine fikirlerine biraz daha yakından bakalım diyorum. Yani amacımız senin için de Hani neden bu kadar merkezi bir figür, mirası bize ne anlatıyor, bunu biraz daha açmak. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım tabii. Ahmedi Hani dediğin gibi 17. yüzyılda yaşamış, önemli bir entelektüel. Kaynaklarda 1650 ya da 51'de doğduğu geçiyor genelde. Doğum yeri biraz tartışmalı sanırım. Doğu Bayazıt mı, Hakkari mi? Evet, o konuda farklı rivayetler var ama aldığı eğitim çok sağlam, o kesin. Yani Beyazıt, Ahlat, Bitlis buralarda okumuş. Yetmemiş Bağdat, Şam, Halep, hatta İran medreselerinde bayağı bir dirsek çürütmüş. Vay canına. Tabii Kürtçe, Arapça, Farsça, Osmanlıca biliyor. Felsefe, astronomi, teoloji gibi alanlarda da bayağı derinleşmiş biri. Bu kadar birikimle eserleri de tabii merak uyandırıyor. Özellikle hangileri öne çıkıyor? Ya aslında 3 temel eserinden bahsedebiliriz. İlki 1683'te yazdığı Nubehara Biçukan, yani Küçüklerin İlkbaharı. Çocuklar için mi bu? Aynen öyle. İlk Kürtçe, Arapça manzum sözlük. Düşünsene, o dönemde Kürt çocukları kendi dilinde okusun, öğrensin diye yapılmış bir şey. Müthiş bir adım bence. Gerçekten öyle. Çok vizyoner bir hareket. Kesinlikle. Sonra 1687'de Ekideya İmane var, İnanç Risalesi. Burada da dini konuları Kürtçe şiirle anlatıyor. Yani dili dini alana taşıyor. Ve tabii 1695'te tamamladığı o büyük eseri, şaheseri Memuzin. İşte Memuzin deyince genelde akla hep o trajik aşk hikayesi geliyor. Ama anladığım kadarıyla olay sadece bundan ibaret değil mi? Yani işin içinde başka katmanlar var. Hem de nasıl? Tabii ki yüzyıllardır anlatılan bir halk destanı var, Meme Ağalan. Hani ondan esinleniyor ama hikayeyi alıp bambaşka bir yere taşıyor. Nasıl yani? Ne katıyor üzerine? Şöyle, incelediğimiz metinlerde de bu vurgulanıyor zaten. Hani için bu aşk hikayesi aslında bir araç. Yani felsefi, toplumsal, hatta siyasi mesajlarını vermek için kullandığı bir çerçeve. Anladım. Memilezliğinin o kavuşamama hikayesi üzerinden dönemin adaletsizliğini, Kürtler arasındaki o iç çekişmeleri, kader temasını falan işliyor. Karakterler bile sembolik yorumlanıyor genelde. İşte zin özgürlük, siti adalet, mem halk, tacdin irade, bekoda fitne kötülük gibi. Bu semboller peki Zani'nin Kürtlerin o dönemki durumu hakkındaki düşüncelerine nasıl bağlanıyor? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Çok net bağlanıyor aslında. Zani'nin temel dertlerinden biri, Kürtlerin o dönem iki büyük güç arasında, yani Osmanlı, onun deyimiyle Rom ve İran, yani Ecem ya da Tacik arasında bölünmüş olması ve kendi içlerindeki bittifak hali. Bittifak yani ittifaksızlık mı demek? Aynen, ittifaksızlık, anlaşmazlık. Buna çok üzülüyor. Çözüm olarak da Kürtlerin kendi içlerinden bir lider, bir padişah etrafında birleşmesi gerektiğini savunuyor. Başında taç, altında taht olan bir lider diyor hatta. Kendi devletlerini kurmaları gerektiğini mi söylüyor yani? Aslında evet, bir nevi öyle. Ancak bu şekilde mehkum, yani hükmedilen ve mehrum, yani yoksun bırakılan durumdan kurtulabileceklerini düşünüyor. Hatta çok meşhur dizeleri var. Gerdey hebua me ittifakek vekra bikra me ingiyadek. Yani diyor ki, eğer birliğimiz olsaydı, birbirimize uysaydık, işler çok farklı olurdu. Durum bambaşka olurdu. Çok çarpıcı. Peki bütün bunları anlatmak için neden ısrarla Kürtçeyi tercih ediyor? Sonuçta Arapça, Farsça gibi o dönemin güçlü dillerini de çok iyi biliyor. İşte bu Hani'nin belki de en önemli tavrı. Onun için dil bir halkın kimliğinin, varlığının temeli adeta. Eserlerini Kürtçe yazıyor çünkü halkına doğrudan ulaşmak istiyor. Kendi dillerinde seslenip onlara kendi değerlerini, potansiyellerini hatırlatmak, bir milli bilinç uyandırmak istiyor aslında. Anladım. Şöyle diyor hatta, bu kitabı Kürtçe yazdım ki halkım kendi şerefini görsün. Açıkça söylüyor bunu.
Ama şundan da yakınıyor, bir dilin ancak siyasi bir güçle, yani bir hükümdarın mührüyle, onun deyimiyle sikkeyle tam değer kazanacağına inanıyor. Kürtçenin bundan yoksun olmasına üzülüyor. Bir de işin felsefi boyutu var sanırım, değil mi? Aşkı sadece aşk olarak görmüyor. Kesinlikle. Aşk onun için sadece insani bir duygu değil, aynı zamanda insanı Tanrı'ya, hakikate ulaştıran tasavvufi bir yol. Bu yönüyle bazı kaynaklarda Aristo ve Farabi'den sonra 3. öğretmen olarak bile anıldığını görüyoruz. Vay be, 3. öğretmen. O zaman özetlersek, Kani sadece bir şair değil, çok daha fazlası. Bir düşünür, bir dil stratejisti, Kürt kimliğinin şekillenmesinde kilit rol oynamış bir aydın. Aynen öyle. Mevzin de aslında bu bütünlüklü bakışın, bu vizyonun edebi bir ifadesi gibi duruyor. Özellikle o dil ve birlik vurgusu çok çok güçlü. Kesinlikle. Kani'nin önemi de burada yatıyor zaten. Yani yüzlerce yıl önce söylediği şeyler, birlik ideali, eğitime verdiği önem, kendi diline, kültürüne sahip çıkma çağrısı, bunlar bugün bile farklı şekillerde yankı buluyor. Onun mirası sadece Kürtler için değil aslında. Kimlik, aidiyet, kültürel varoluş gibi konulara kafa yoran herkes için, yani senin için de değerli ipuçları sunuyor. O halde şöyle bitirelim. Hani'nin yüzyıllar önce Kürtlerin birlik olamamasına, dillerinin yeterince değer görmemesine dair duyduğu o endişe